Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet, bugün sizlere öyle güzel bir tatlı tarifi hazırladım ki böyle şerbetini sünger gibi çeken ve dışı çıtır çıtır içi yumuşacık bir tatlı tarifi oldu. Böyle asla hamursu olmayan, evet, fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Buyurun hep birlikte tarifimizin yapılışına geçelim. Sizler de bu güzel tatlı tarifimi beğenecek misiniz? Evet, önce tatlımızın şerbetini hazırlamakla başlıyoruz. Çünkü şerbetimiz soğuk, tatlımız sıcak olacak. Tenceremin içinde 3 su bardağı şekerim var. Şimdi üzerine 4 bardak da su ilave ediyorum. Gördüğünüz gibi bardak ölçüm klasik bardak ölçüm. Şimdi üzerine 5-6 damla da limon ilave ediyorum. Ve şekerimin erimesi için biraz karıştırıp sonra ocağımın üzerine alacağım. Ve şerbetim kaynamaya başladıktan sonra 10 dakika daha kaynatıp ocağımın üzerinden alacağım ve soğumaya bırakacağım. Evet, tamam, yeterli, bu kadar karıştırdığım şekerim de eridi biraz. Şimdi ocağımın üzerine alıyorum. Evet, şerbetim hazır. Hemen böyle kıvamına da göstereyim. Şerbetimizin kıvamı bu şekilde olacak arkadaşlar. Yani ne çok koyu ne de çok akışkan bir şerbet olmayacak. Şerbetimizin kıvamı tam da bu şekilde olacak. Şimdi şerbetim tamamen soğusun. Soğuduktan sonra tatlımın hamurunu hazırlayacağım. Evet, şerbetim tamamen soğudu. Şimdi tatlımızın hamurunu hazırlayalım. Kabımın içinde oda sıcaklığında 3 tane yumurtamı alıyorum. Üzerine bir çay bardağı şeker ilave ediyorum. Ve bir paket de vanilya ilave ediyorum. Vanilyamı neden şimdi ilave ettim arkadaşlar? Çünkü yumurtamızın kokusunu alıyor. Kesinlikle böyle tatlılarınızda ve keklerinizde yumurtayla çırpın vanilyanızı. Dediğim gibi kokusunu alıyor. Asla yumurta kokusu gelmiyor yerken kekimizi ve tatlımızı, bunu da belirtmiş olayım. Şimdi yumurtamı ve şekerimi köpürene kadar çırpacağım. Tamam, yeterli bu kadar. 1-2 dakika kadar çırptım. Şimdi üzerine oda sıcaklığında 1 bardak sütümü ilave ediyorum. Eğer süt kullanmak istemezseniz 1 bardak yoğurt da kullanabilirsiniz süt yerine. Bunu da belirtmiş olayım. 1 su bardağı da sıvı yağımı ilave ediyorum ve 5-6 saniye çırpıp sonra diğer malzemelerimi ilave edeceğim. Yeterli. Şimdi üzerine 1 su bardağı irmik ilave ediyorum. 1 su bardağı da un ilave ediyorum. 1 paket kabartma tozu ilave ediyorum. Ve bu aşamadan sonra tel çırpacağımla çırpacağım. Şimdi pürüzsüz hale gelinceye kadar çırpacağım. Tamam, yeterli, yeterince çırptım. Şimdi hemen böyle tel çırpacağımı da alıyorum ve üzerine 1 su bardağı kavrulmuş kadayıfımı ilave ediyorum. Böyle 50 gram da robottan ince geçirilmiş cevizimi de ilave ediyorum. Ve kaşığımla karıştırıyorum.
Tamam, yeterli. Gördüğünüz gibi pürüzsüz hale gelinceye kadar karıştırdım. Şimdi hemen böyle tepsimi getiriyorum. Tepsimin altına 1 yemek kaşığı sıvı yağ ilave ettim. Şimdi her tarafına gelecek şekilde dağıtıyorum. Şimdi eşit bir şekilde ilave ediyorum. Şimdi üzerine kadayıfımdan ilave ediyorum ki tatlımız piştiğinde üzeri böyle çıtır çıtır olsun. Yarım çay bardağı da iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum üzerine. Ceviz yerine fındık da kullanabilirsiniz tatlınızda. Bunu da belirtmiş olayım ama ceviz daha güzel oluyor bu tatlıda. Ceviz kullanmanızı tavsiye ederim. Şimdi tatlımı alt üst fan ayarlı önceden ısıtılmış 190 derece fırınıma katıp altı üstü kızarana kadar pişireceğim. Yaklaşık 30-35 dakika kadar, yine de sizler kontrollü pişirin. Çünkü neden derseniz fırından fırına pişirme süresinde değişiklik gösterebiliyor. Tatlım pişti, daha yeni fırınımdan aldım. Şimdi hemen dilimliyorum ve şerbetimi ilave edeceğim. Ben böyle bu büyüklükte dilimliyorum arkadaşlar. Sizler dilerseniz daha küçük de dilimleyebilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Şimdi şerbetimi ilave ediyorum. Böyle üzerinden olacak şekilde tat şerbetimizi ilave edelim ki üzeri kuru kalmasın. Şimdi tatlım şerbetini iyice çekmesi için dinlendireceğim. Evet, tatlım şerbetini çekti ve dinlendi. Böyle bir dilim servis tabağımın içine aldım sizlerle paylaşmak için. Hemen böyle göstermek istiyorum. İçinin de asla hamursu olmadığını görün diye. Yani şerbetini de öyle çekti ki içine böyle sünger gibi. Kesinlikle çok güzel bir şerbetli tatlı tarifi oldu. Yapmanızı tavsiye edeceğim. Hemen böyle içine de açıp göstermek istiyorum. Hemen şöyle yakından da göstermek istiyorum. Yani bakar mısınız? Çatalımla bastırıyorum ve içinden şerbet çıkıyor. Yani gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Benim çok beğendiğim ve sıkça da yaptığım bir tatlı tarifi. Kesinlikle sizlere de tavsiye ederim yapmanızı. Daha önceden beğenmediğim ve denemediğim hiçbir tarifimi de sizlerle, takipçilerimle paylaşmıyorum. Bundan da emin olabilirsiniz. Evet, bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Eğer tarifimle alakalı aklınıza takılan sorularınız olursa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz, hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Tariflerimi de beğeniyorsanız sevdiklerinizle ve sosyal medyalarınızda da paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.